Şiirlerin, filmlerin, kitapların ve dostlukların arasında geçen yalnız ve hüzün dolu bir insanın öyküsüdür bu. Dizeleri gibi çokça yalnızlık, özlem, acı ve umutla yoğrulmuş bir hayatın öyküsü. Sinemayla doğan ve büyüyen, beyaz perdenin sihriyle hayatın kuytu köşelerini keşfeden, kendisinin ve toplumun farkına varmaya başlayan bir neslin çocuğunun öyküsüdür. Bu öykü, Nihat Ziyalan'ın öyküsü. Hepimiz Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadığı rollerle tanıştık. Sonrasında oynadığı kötü adam rolleriyle akıllara kazındı. Hiçbir zaman sevmedi aslında o attığı kötü kahkahaları. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çarptı. Malları bununla dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez. Bitirimsin patron. Şeytanın aklına gelmez bu. Sezerci'ye uyuşturucu sattıran adam olarak tanınmayı da sevmedi. Zorda kalsa, açlıktan nefesi koksa oynamazdı da hiçbirinde. Hatta çok sonraları şimdiki aklım olsa açlıktan ölür gene de oynamazdım o rolleri diyecekti. Çocukluk arkadaşı ve en iyi dostu Yılmaz Güney'in zorlamasıyla girmişti Yeşilçam'ın büyülü dünyasına. Ama istediğini bulamamış, daha doğrusu ne istemediyse onu bulmuştu. Küçük yaşlarından beri şiir yazar. Unutmayın şair olduğumu derdi sık sık. Herkesin içinde tek başınaydı hep. Bazen bir korku, bazense bir ses alıp gezintiye çıkarırdı onu anılar denizinde. İnce ince sızlar, kanar ve acırdı yaraları. Kelimeleri ise biraz olsun merhemdi tüm yarım kalmışlıklarına. Kurtulmak için yazardı, kurtulamayacağını bile bile anılarından. Unutulmuş zamanlardan duyulan bir merhabanın sesi yankılanırdı sözcüklerinde. Bitmeyen bir özlemle. 26 Şubat 1936'da nice aydın ve sanatçıyı ülkemize kazandıran o bereketli topraklar üstünde Adana'da dünyaya gelir Nihat Ziyalan. Ben kıtlık yıllarının çocuğuyum der bir röportajında. Hakikatten de ekmeğin karneyle alındığı, gaz lambalarının kısıldığı, pencerelerin bezlendiği, Hitler'in gazabının tüm dünyada kol gezdiği karanlık bir zamanda geçer çocukluğu. Babası şalgamcı Konyalı diye anılan bir Çerkez, annesi ise Kürt güzeli. Yaşadıkları yerse yan yana 12 tek odalı evlerden oluşan dingil avlusu. Her biri farklı ırktan, dinden onlarca insanın bir arada huzurla yaşamaya çalıştığı, komşuluk ve dayanışma ruhuyla zor zamanlarda hayata tutunduğu bir mektep olur o ev Ziyalan için. Anne ve babasından namusla yaşamayı, öğretmeni Vedat Bey'den okuma yazmayı, İstiklal Marşı'nı her sabah kemanıyla çalan Ferit Kumbaracı'dan vatan bayrak sevgisini öğrenir. İlkokul yıllarında Türkçe öğretmeni Agah Önen, onu kitapların büyülü dünyasıyla tanıştıran kişi olur. Sınıfta düzenlediği münazaralarla Nihat Ziyalan'ın bilincini açar ve genişletir. İşte o günlerden Ziyalan, içsel dünyasını değiştirecek olan Sait Faik ve Orhan Veli gibi isimlerin yapıtlarıyla tanışır. Ama yine o günlerde öyle biriyle tanışır ki sadece iç dünyası değil, hayatının gidişatı da değişecektir. O kişi tabii ki Çirkin Kral Yılmaz Güney'dir. Tanışma hikayesinden şöyle bahseder Nihat Ziyalan. Okuldayken sık sık kaçıp kanallara giderdim. Öyle günlerin birinde suya bakıp sulu boya resim yapmaya çalışırken karşı taraftaki grupta ışıldayan birini gördüm. Hemen bakışarak selamlaştık. Yanıma geldi. Hıyar yiyordum, ona da verdim. O hıyarı altından su sızan kara donuna silip yiyişini hiç unutmam. Kanalda yüzerken tanıştığı Yılmaz Güney'le en yakın arkadaş olurlar böylece. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmez. Paraları olmadığı için Adana Demirspor maçlarına duvardan atlayıp girerler. Zamanla aileleri de tanışır. Sık sık evler arası misafirlikler olur. Küçük Yılmaz'ın kitaplarla arası Nihat'la tanışana kadar pek yoktur. Nihat sayesinde kitap okumaya başlar. Zamanla tüm edebiyat kitaplarını yutarcasına okur. Nihat Ziyalan o günlerdense şöyle bahseder. Kısa sürede bana özenerek o da yazmaya başladı. Ben şiir yazdığım için o öyküye yöneldi. Nasıl ben şiirimde kimseye örnek almıyorsam o da kendince yazıyordu. Nihat Yılmaz'ın elinden tutar ve onu edebiyat ortamına sokar. Önce Şükrü abisiyle tanıştırır, sonra da en yakın dostlarından Mersin'de yaşayan Özdemir İnce ile. O Yılmaz ve Özdemir zamanla çok daha yakın arkadaş olurlar. Öyle ki Nihat ve Yılmaz hafta sonları üstü açık vagonlu trenlere atlar ve Özdemir'in yanına Mersin'e gidip gelirler. Hayatın en güzel ve saf yıllarında üç dost bir araya gelir ve şiirden, edebiyattan konuşarak dostluk ve sevgi içinde zaman geçirir. Öyle ki bileklerine küçük bir kesik atıp kaderlerini birleştirir ve kan kardeş olurlar. Çevresindekilerin onlara taktığı lakapla üç silahşörler. Gençlik yıllarındaysa Yılmaz yazarlığını pekiştirmek için aklında sinema fikri olmadan İstanbul'a gider. Nihat ise Adana'da kalır ve ikinci Yenilerin Adana şubesi olarak görülen Salkım dergisinde şiirlerine devam eder. Bir süre sonra liseyi terk eder ve yaşını büyüterek askere gider. İzin günlerinden birinde ise tek çocuğunun annesiyle evlenir. Askerlik bitince Adana Şehir Tiyatrosu'na başlar ve böylece oyunculuğa ilk adımını atmış olur. Şiir ve tiyatro bir arada güzel güzel ilerlerken
Adana Şehir Tiyatrosu kapanır. O sırada Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yönetmeni Ziya Alan'ı arayarak oyuncu kadrosunu aldığını söyler. Böylece Ziya Alan'ın Ankara günleri başlar. Bu sırada üç silahşörlerden diğeri adı gibi yılmayan, azmiyle çalışmış ve ülkenin her yanına Yılmaz Güney efsanesini yaymaya başlamıştır. Nihat Ziya Alan Ankara'dayken eski dostundan bir telefon gelir. Hal hatır sormanın dışında Yeşilçam'a bir davet telefonudur bu. Ziya Alan önce pek istemese de Güney'in ısrarına dayanamaz ve İstanbul'un yolunu tutar. Böylece Ziya Alan'ın 150 filmde oynayacağı Yeşilçam serüveni Atırsızı Banuş filmiyle başlar. Bu kız benim için önemli Nihat. Farz et ki benim kadınım. Kızdırma beni. Git. Ben çoktan kızmışım Banoş. Kararımı da çoktan vermişim. Emanetin yerine götüreceğim. Yoluma çıkarsan... vururum. 1971 yılına kadar neredeyse tüm filmlerinde Yılmaz Güney'le oynar. Azrail Benim, Bir Çirkin Adam bunlardan sadece birkaçıdır. Yılmaz Güney'le son filmi ise Umutsuzlar filmi olur. Adamın yarası ağır fakat kurtulacak. Polise verdiği ifadede kendisini kimin vurduğunu bilmediğini söylemiş. Olayda Fırat'ın ismi yok. Geçmiş olsun. Yılmaz Güney'le oynadığı filmlerde ya onun yardımcısı ya da kötü kalpli olmayan karakterlere hayat verir. Bir röportajında hep Yılmaz'ın filmlerinde oynamakla olmuyordu der ve şöyle devam eder. Yılmaz Güney benim için sinemada zarını atmış biridir. Bir star olamadığıma üzülmüştür. Star olmak için iyi adam olmak şarttı. Açlıktan nefesim kokmaya başlayınca kötü adama oynamak zorunda kaldım. Açlık, ekmek parasının gözü kör olsun. Yılmaz'dan habersiz kabul etmiştim kötü adam rolünü. Çok bozulmuştu. Şimdiki aklım olsa açlıktan ölür, gene de kötü rolleri oynamazdım. Kötü adam rollerinde oynamanın pişmanlığını bu sözlerle dile getirir Nihat Ziya Alan. O zamanlar kötü adam oynadıktan sonra iyi adam oynamak çok zordur. Nitekim Ziya Alan için de aynı olur. 1971'de başrollerinde Hülya Koçyiğit ve İzzet Günay'ın olduğu Bebek Gibi Maşallah filminde nişanlısının mirasına konmaya çalışan kötü ruhlu birine hayat verir. Buldum galiba. Hem mirası almak hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu 1-2 gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Ve 1972'de Sezercik Aslan Parçası filminde akıllara en çok kazınan kötü adam rolüyle karşımıza çıkar. Kim bu çocuk? Piyango. Ne zamandır böyle birini arıyordum. Kısmet kendi ayağıyla gelip çattı. Malları bununla dağıtacağız. Bu yaşta bir veletten kimse şüphelenmez. Bitirir misin patron? Şeytanın aklına gelmez bu. Kimi kimsesi de yok. Başımızı ağrıtan olmayacak. Karnını doyur şunun. Sonra da yatıp uyusun. Sabaha karşı işe çıkacağız. Hülya Koçyiğit'e karşı attığı Erol Taşınki ile yarışacak cinsten kötü kahkahası herkesin aklına kazınır. Alo, ben Sevim. Nihayet kavuştuk. İçerisinde anlamını arayan ve bulunca da onu eğip büken, şekil veren derinlikli bir şair. Dışarıdaysa ya asıl kadına korkunç oyunlar yapıp kuyusunu kazan ya da asıl adamdan usulünce dayak yiyen klasik bir Yeşilçam kötü karakteri. Bu ikilik onu içten içe hüzünlü birine dönüştürüp yalnızlaştırırken o gözü kör olsun dediği ekmek parası uğruna katlanmaya çalışır hayatına. Ama o derinlikli şair not eder her şeyi bir kenara. Hatta gelecekte şöyle bir şiire dönüşecektir kötü adam olmak. At üstünde elbisem zifiri, diyemem at binmesini bilmem. Saçlarım öf, bir yantin yana. Rolümün hakkını vererek kahvaltı yapmamış bir bakışla uzatırım yüzümü. Esas olan sallarken yumruğunu. Hiç unutur muyum yönetmenim? Yakın plan küskün bakacağım öpüşmelerine. Ölüm sahnem çekilirken. Ekrana baktığımızda dümdüz kötü bir adam ama içini açıp bakabilsek hüzünlü mizahıyla bir şair. Zamanında ülkemizin en önemli şiir akımlarından ikinci yeninin serpilmesine ön ayak olan bir şair. Kan kardeşleri Yılmaz ve Özdemir'le Mersin-Adana treninin üstü açık vagonunda edebiyat konuşan bir şair. Üç silahşörlerin şairi. İşte o şair 1970'li yılların sonlarında artık doğru düzgün Yeşilçam filmleri çekilmediğinden işsiz kalmaya başladığı sırada bir yapımcının karısından şöyle bir telefon alır. Soyunur musun Nihat? Bizim şirket seks filmleri çekecek. Çok para kazanırsın. Bütün sıkıntıların biter. Bu telefondan sonra Hayat Mektebim dediği Yeşilçam defterinin kapandığını anlar. Kötü adam neyseydi de kişiliği nasıl kaldırırdı böyle bir filmde oynamayı? Topluma bir şey vermek ve halkına yararlı olmak için yola düşen biri olarak seks filmlerinde oynamayı kendine nasıl yedirirdi? O yüzden tası tarağı toplar, kendi deyimiyle kapağı Avustralya'ya atar. Tutunacak tek dalı vardır, yazmak. O da gençliğinde bıraktığı yerden yazmaya devam eder. Artık sadece şiir de değil hem de.
Güneşli Damgalı, Attığım Kapağı Yurt Dışına isimli 2 roman ve Kısa Pantolonlu Sevda isimli bir öykü kitabı yayınlar. Ama tanıdığı herkesten uzakta, etrafında insanlar olsa da tek başına yaşar. Zaman zaman sakin, zaman zamansa her şeye özlem duyduğu günler geçirir. Seyircisinin gözünde Yeşilçam'ın uzun perşemli kötü adamı. 3 silahşörlerden Özdemir İnce'nin gözünde ise milyonlarca yıl sonra bulunan bir gözyaşı şişesi gibi. Bu videoyu onun dizeleriyle bitirmek istiyoruz ama dizeleri bizi alıkoyuyor. Çünkü kimse stop demesin kameraya. Sonsuz bir film çekiyoruz işte diyor Nihat Ziyalan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.